Herkese selam, ben Egehan. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Artan dolar kuruna rağmen profesyonel denecek kadar fiyat performans ürünü olan bir üründen bahsedeceğim. Bugün sizlerle Behringer SL75C ile karşınızdayım. Bu mikrofonu İnceleme yaptığım zaman Shure SM57 ile bayağı karşılaştırması yapılmış. Galiba tasarımından kaynaklı. Ama incelediğim kadarıyla aralarındaki en büyük fark bence fiyatı. Çünkü Shure SM57 4000 civarındayken aldığım Behringer SL75C 1000 lira civarındaydı. Hatta 700 liraya geçen hafta aldığım linkini aşağıya bırakacağım. Kutu açılımına geçmeden bu mikrofonu kimler kullanmalı? Bence mikrofonu yayın yapanlar, yani yayın yapanlar derken Twitch yayını yapanlar, podcast yayını yapanlar kullanmalı. Çünkü dinamik kardioid mikrofon. Kardioid derken baktığı yerden ses alan bir mikrofon. O yüzden dış sesi daha az etkilenecektir. O şekilde tercih edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca enstrüman çalanları da atlamamak lazım. Enstrüman çalamıyorum fakat yapacak bir şey yok. En azından ses konusunda, vokal konusunda sizlere birazcık yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. İlk olarak kutu bu şekilde geliyor. Üstünde bir jelatin var. Jelatini çıkarttığımız zaman bu çok kolay çıkabiliyor. Bir yırtmanıza falan gerek yok. Üstünde Behringer SL75C yazılı bir şey var. Görebiliyorsunuz şuradan. Burada da var aynı şeyi. Bunu da çıkarttığımız zaman kutu çok şık. Tasarım olarak bence çok şık olmuş. Şunları bir hemen sağa alalım. Şurada bir ayırıcı var. Şunu açtığınız zaman evet karşıladı. Şu şekilde açılıyor. Bence çok şık yapmışlar. İçinde de güzel bir sünger var. Koruması amaçlı. İçinden bir kağıt çıkıyor. Bu kağıttan bahsedelim birazcık. Bu kağıt ne? Kağıdın içinde ne olduğu örnekleri, yani örnek derken özellikleri, yanlış söyledim. Burada hepsi yazıyor. Buradan bir bakabilirsiniz. Bunu da atıyorum şu anlık. Ve karşımızda mikrofonun kendisi. Mikrofon çok şık, çok ince, çok şık bir tasarım. SM57 ile tasarımı aynı. Büyük ihtimal o yüzden çok karşılaştırması yapılıyor cihazla. Ama fiyat olarak farkı var bence. Çünkü SM57'nin de incelemelerine baktım. Bunun da incelemelerine baktım. Bu birazcık daha orta tonlarda, mid tonlarda baskın, yani daha baslı geliyor bunun sesi ama enstrüman çalarken fark edilebilir belki ama vokal konuşurken çok fark edilebileceğini düşünmüyorum. Ayrıca kutudan bir tane daha bir şey çıkıyor. Bu da tripoda bağlamak için. Bu yalnız birazcık sert olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle takılması birazcık sert. Yani çizer mi çizmez mi onun konusunda pek değilim ama mesela yaparken şurada bile görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bile hemen çizikler oluyor. Herhalde tozdur diye düşünüyorum çünkü ilk defa açıyorum. Heyecanlıyım ben de. Dediğim gibi SL75C, SM57 diyordum yine az kalsın. SL75C kardioid dinamik mikrofon, yani baktığı yönden bu şekilde bakıyorsa dış sesleri buradan etkilenmiyor ve çok daha iyi oluyor ama dinamik mikrofonlara birazcık daha yakın konuşmak gerekiyor. Şu şekilde, şu şekilde. Yani bu shotgun bir mikrofon değil. O yüzden daha çok podcast yayını yapanların kullanabileceği mikrofon. İsterseniz gelin bir de bir ses testine bakalım. Bu arada söylemişken, ses testi demişken ben mikrofonu Behringer'in UMC22 ses kartına bağlayacağım. Merak edenler için şimdiden söylemek istiyorum. İsterseniz gelin bir ses testine geçelim. Filtresiz dinleteceğim. Bilginiz olsun, hiçbir şekilde oynama olmayacak. Merhaba, şu an sesimi tam olarak Behringer SL75C üzerinden alıyorsunuz. Kardioid mikrofonun işte bu güzelliği var. Dinlediğim kadarıyla bas sesleri birazcık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ben normalde Rode PodMic'te kullanıyorum. Bunu aldım tamamen görünüşünü ve tasarımını sevdiğim için ve bazı yerlerde bunu kullanmayı planlıyorum. Daha sonraki videolarda tabii ki bunların karşılaştırmalarını da yapacağım. Kardioid mikrofon olması baktığı yerden alması demektir. Yani bunun açıklaması şu şekilde sesi alıyor. Bu yüzden dış seslerden olan etkisi birazcık daha az olacaktır. Bu da yayınlarınıza veya çektiğiniz videoya çok daha fazla etkili ve güzel bir profesyonel bir ses olarak geri dönüş sağlayacak. Kardioid mikrofonlarda dediğim gibi sağdan ve soldan veya arkadan sesi daha azaldığı için çok daha size odaklanacaktır. İsterseniz bir deneyelim. Mikrofonun sağdan sesi böyle. Mikrofonun soldan sesi böyle. Mikrofonun arkadan sesi böyle. Dediğim gibi çok daha azaldığı için direkt size odaklanacak. Bu arada duyduğunuz bu sesi UMC22 ses kartına bağladım ve filtresiz dinliyorsunuz. Bilginiz olsun. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenmek ve abone olmak benim için şu şekilde. Hem kanalımı büyütmek adına hem de beğendiğinizi görmek adına. Yani bu seriye devam etmeli miyim? Etmemeli miyim? Karşılaştırmasını yapmalı mıyım? PodMic ile karşılaştırmalı mıyım? Bunları tamamen sizin geri dönüşlerinizle birlikte şekillendireceğim diyelim. Yorumlarda da merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay.